Etrafınıza baktığınızda sanki herkes sinir uçlarında geziyor gibi, değil mi? Bir cümle yanlış anlaşılsa kavga çıkacak ya da bir konu açılsa kan kaynayacak gibi bir hal mevcut. Sanki toplumun üzerinde görünmez bir gerginlik çökmüş gibi. Artık mesele sadece fikir ayrılığı değil. Giderek daha fazla insan karşı tarafı doğrudan bir tehdit olarak algılıyor. Yani tartışmıyoruz, cepheleşiyoruz ve doğal olarak suçlu arıyoruz. Parmaklarımız da doğrudan cebimizdeki o küçük ekrana gidiyor. Sosyal medya. Algoritmalar bizi kutuplaştırdı, diyoruz. Bizi öfkelendirdi, kaydırdıkça dibe çekti, depresyona soktu. Sonra da klasik kaçış cümlesi geliyor. Telefonu bırakıp biraz doğaya karışmak lazım. Ama işin garibi şu. Yeni bulgular asıl mekanizmanın çoğumuzun sandığından farklı olabileceğini söylüyor. Evet, internet beynimizin çalışma şeklini bozuyor ama beklediğimiz yoldan değil. Yıllardır anlatılan filtre balonu teorisini duymuş olabilirsiniz. Buna göre algoritmalar bizi bir fanusun içine hapseder. Sadece duymak istediklerimizi bize fısıldar ve karşıt görüşleri bizden saklar. Böylece kendi sesimizin yankısıyla baş başa kalır, giderek radikalleşiriz. Kendi sosyal medya akışımıza baktığımızda bu teori mantıklı gelir. Çünkü hep benzer şeyler görürüz. Ancak mesele tam olarak böyle değil. Çünkü gerçekte internette gördüğümüz şeyler bunun tam tersi. Senin fikirlerini benimseyen kişileri görmek yerine canını sıkan, sinirlendiren, ne salakça bir yorum ya dedirten görüşlerle sürekli burun buruna geliyorsun. İnternetin bugünkü mimarisi sadece seni mutlu etmek üzerine kurulu değil, seni ekranda tutmak üzerine kuruludur. Ve insanı ekranda tutan en güçlü duygu mutluluk değil, öfkedir. Bu yüzden algoritmalar seni sadece kendi fikrinle değil, tam tersine sinir uçlarına dokunan, seni kışkırtan, buna cevap vermeden geçemem dedirten o karşıt görüşle bilerek karşılaştırır. Sorun karşıt görüş görmemek değil, tam tersine karşıt görüşün en radikal, en saldırgan haliyle sürekli burnumuzun dibine sokulmasıdır. Daha da acayip olan şu, yankı odası dediğimiz kavramı yanlış yerde arıyoruz. Bu terim adından da anlaşılacağı gibi sesinizin duvara çarpıp aynen size geri döndüğü, karşıt bir sesin araya girmediği kapalı bir sistemi anlatır. Asıl yankı odası çoğu zaman telefonumuzda değil, yaşadığımız sokağın içindedir. Yankı odası, itirazın olmadığı yerdir. Gerçek hayatta iş arkadaşların, dostların, ailen, hepsi seninle aynı frekansta titreşen, senin doğrularını tekrar eden insanlardır. Yani sosyal çevren, doğal bir uyumla oluşmuş korunaklı bir fanustur. İnternet ise seni bu huzurlu fanustan çıkarıp, normalde asla aynı masaya oturmayacağın insanlarla burun buruna getirir. Sorun şu ki, beynimiz bu kadar kaotik bir çeşitliliği ve çatışmayı değil, yankı odasının o güvenli huzurunu arıyor. Beynimiz bu kadar farklı sesi kaldıracak şekilde tasarlanmamış olabilir. Zira beynimiz nesiller boyunca tek bir amaca hizmet edecek şekilde gelişti. Haklı çıkmak değil, hayatta kalmak. Eski dünyada sistem acımasızdı. Kabilenle aran bozulursa hayatta kalma şansın yoktu. Dışlanmak en büyük tehditti. O devirlerde tek başına kalmak özgürlük değil, sonun başlangıcıydı. Bu yüzden zihnimiz sosyal bağları her şeyin üstünde tutar. Bir tartışma sırasında bile bilinçaltımızda gerçeği bulma arzusu değil, grubumdan kopmama içgüdüsü çalışır. Önceden anlaşamadığın insanlarla bile aranda bir çeşit sosyal bağ vardı. Komşun politik olarak zıt olabilirdi ama aynı sokakta yaşıyordunuz. Aynı dükkana gidiyor, aynı havayı soluyor, aynı küçük dertlere söyleniyordunuz. Belki düğünde aynı masaya oturuyor, belki kötü bir günde birbirinize yardım ediyordunuz. O tanışıklık, o gündelik temas, bu insan sadece bir fikirden ibaret değil dedirtirdi. Sonra dijitalleşme başladı ve o bağ incelmeye başladı. Karşına çıkan kişi artık komşu değil, bir profil fotoğrafı, bir kullanıcı adı ve seni delirtecek kadar absürt paylaşımlar. Beynin arada insani bağ olmadığı için en kestirme yoldan kişi hakkında hüküm verirdi doğal olarak. Bizden mi, değil mi sorusunu büyütüp kişinin tüm varlığını ona göre tahlil ederdi. İşte burada asıl mesele doğuyor. İnternet bizi sadece farklı görüşlerle karşılaştırmıyor.
Farklı görüşü kişilik gibi sunuyor. Sanki herkes tek bir fikirden ibaretmiş gibi. Müzik zevki, mizah anlayışı, yaşam tarzı, değerler hepsi bir paket kimliğe dönüşüyor. O paketin dışındaysan sadece farklı değil, öteki oluyorsun. Algoritmalar da bu tabloyu daha sert hale getiriyor ama çoğu kişinin sandığı gibi karşı tarafı saklayarak değil. Tam tersine en kışkırtıcı haline getirerek sunar. Çünkü platformların kutsal hedefi basit. Ekranda kal. Ve ekranda en çok tutan duygu ne yazık ki öfkedir. Öfke size yorum, paylaşım yaptırır. Böylece tartışma, fikir tartışması olmaktan çıkar. Niyet savaşı gibi algılanır. Yanılıyor demek yerine kötü dersin. Farklı düşünüyor demek yerine bize saldırıyor dersin. Ve bir noktadan sonra karşımızdakini bir insan olarak görme yetimizi bile kaybedebiliriz. Peki buradan bir çıkış yolumuz var mı? Evet var ama interneti keselim demek işin kolayına kaçmaktır. Çünkü internetin iyi yanlarını inkar edemeyiz. O zaman asıl soru şu: bu sistemi mentalimizin kaldıracağı bir türe nasıl sokarız? İlk adım şu basit soruyu sormak. Ben şu an söylenen söze mi bakıyorum yoksa söyleyen kişiye mi? Çünkü zihin taraf tutmaya başladığında mantığı devre dışı bırakır. Eğer konuşan kişi senin tarafındaysa sorgusuz sualsiz inanırsın. Sevmediğin taraftansa ağzıyla kuş tutsa bile reddedersin. İşte bu ezbere tepkiyi verdiğin anı yakalamak ve bir saniye durmak her şeyi değiştirir. İkinci adım hızla savaşmak. Sosyal medya hızlıdır, öfke hızlıdır, yargı hızlıdır. Ama düşünmek yavaştır. Kendine küçük bir kural koy, sinirliyken paylaşma. Bu beni kızdırdı duygusunu bir işaret gibi gör. Çünkü çoğu zaman o içerik tam da seni kızdırmak için tasarlanmıştır. Ve sen kızdıkça sistem kazanır. Üçüncü adım, herkesle her şeyi konuşma hatasından dönmek. Eskiden internet küçük kasabalardan oluşurdu. Grupların kendi kuralları, tartışmaların bir çerçevesi vardı. İnsanlar bir konu etrafında toplanırdı. Bugün ise o sınırlar kalktı. Hepimiz bağlamın yok olduğu uçsuz bucaksız bir kalabalığa yığıldık. Kimin kime konuştuğunun belli olmadığı bu ölçek, insanın yönetebileceği türden bir iletişim değil. Dördüncü adım, bizi fabrika ayarlarımıza döndürür. Gerçek hayata dokunmak. İnsanlarla sadece fikirleri üzerinden değil, yaşanmışlıklar üzerinden bağ kurun. Çünkü fikirler bizi ayırsa da dertler bizi birleştirir. Aynı trafik çilesi, aynı geçim sıkıntısı, çocukların okul telaşı. Bu insani ortaklıklar beynin karşısındakini tek boyutlu bir düşman olarak görme hatasını düzeltir. O kişiyi bir slogan olmaktan çıkarıp yeniden etten kemikten bir insana dönüştürür. Belki de en net cümle şu: belki de sormamız gereken en sarsıcı soru şudur: biz gerçekten gerçeği mi arıyoruz yoksa haklı olmanın o sarhoş edici konforunu mu? Çünkü dijital dünya bize pürüzsüz, kesin ve düşmanın belli olduğu steril bir savaş alanı sunarken, gerçek hayat belirsiz, yorucu ve gri alanlarla doludur. Bir insanı öteki ilan edip silmek, onu anlamaya çalışmanın getireceği o ağır zihinsel yükten kaçmanın en kolay yoludur. Algoritmalar sadece tetiği çeker ama karmaşık bir insanla yüzleşmektense basitleştirilmiş bir düşmanla savaşmayı tercih eden bizleriz. Belki de ekranı karartmak bir kaçış değil, aksine siyah beyaz sandığımız dünyanın o baş edilmesi zor gri tonlarına, yani hakikatin kendisine uyanma cesaretidir.